Herkese selamlar kıymetli dostlar. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri olan İngiliz Anthony Taylor, Merkez Hakem Kurulu'nun elit hakem direktörü oldu. Yani bundan sonra elit hakemlere eğitimleri Anthony Taylor verecek. Bu olay ayrıca İngiliz basınında da gündem oldu. İngiliz gazetelerinin haberlerini okuyacağız ve ondan sonra da Anthony Taylor Türk hakemlerine ne katabilir? Bu sorunun cevabını arayacağız. Hazırsanız başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu dünya futbolunun en deneyimli isimlerinden biri olan elit hakemler seviyesinde en deneyimli isimlerinden biri olan İngiliz Anthony Taylor'ı Merkez Hakem Kurulu elit hakemler direktörü olarak atadı. Bu şu demek, bundan sonra Türk hakemlerini İngiliz Anthony Taylor eğitecek ki kendisi zaten Dünya Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyelerde maç yöneten ve o hakemlik puanı en üst seviyelerde olan birkaç hakemden biri. Önemli bir atama. Gerçekten gerekliydi belki de. Onu söyleyeyim ama şunu bir hatırlatayım. Bu videoyu izleyenler beni Twitter'dan, yani yeni adıyla X olan platformdan da takip etsin. Onunla ilgili bir duyuru yapacağım. O videonun sonunda anlatacağımla alakalı bir olay. O yüzden oradan daha ayrıntılı bulacaksanız söyleyeceğim. Ama öncelikle şaşkına dönen İngiliz gazetelerinden başlayacağız. İngiliz gazeteleri şöyle bir şey var. Anthony Taylor'ın emeklilik kararı almasından sonra bir şey yapacağı biliniyordu ama Türkiye'de göreve geleceği İngilizleri biraz şaşırtmış. Onu işleyeceğiz ama ilk olarak futbol deyince, spor deyince akla gelen ilk gazete ESPN, dünyanın en büyüğü. Onlardan başlıyoruz. Dünya Kupası hakemi Anthony Taylor Türkiye'de yeni bir göreve başladı. Türkiye'de hakemlik son dönemde çalkantılı bir süreçten geçti. Geçen sezonunda sonbaharda patlak veren ve TFF soruşturmasına yol açan bir bahis skandalına bir dizi hakem de karışmıştı. Anthony Taylor'ın Türkiye'deki yeni görevi avukat Frester Williamson'ın atama süreci, yani bu görevlendirme sürecinde kendisi adına hareket etmesiyle Trinity Chambers hukuk firması tarafından basın birliğine doğrulandı. Yani adamlar hukuk birliğini hukuk firmasını aramışlar, Anthony Taylor'ın avukatlarını. Doğru mudur? Doğrudur. Evet, böyle Taylor çalışacak bundan sonra. Onlardan da Taylor bu görevi üstlenmekten çok mutlu olduğunu söylerken avukatı Williamson da şöyle demiş. Anthony'nin futboldaki başarıları zaten ortada ve bu rol Türkiye'de elit hakemliğin sürekli gelişimine katkıda bulunmak için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Eminim ki onun için ödüllendirici ve başarılı bir dönem olacak ve kendisine bu yolda başarılar diliyorum demiş. SP'nin gazetesinde bunlar yazıyor. 2010 yılında Premier Lig'e yükselen Taylor geçen ay emeklilik kararı ile ilgili olarak şunları söylemişti diyerek hatırlatma yapıyor. Seçkin seviyede hakemlik yapmak çok büyük ayrıcalıktı ancak baskı, yoğun ve sürekli bir inceleme altındaydım. Artık kenara çekilip kariyerimin bir sonraki aşamasına geçme zamanı gelmişti demiş. İngiliz Hakemler Birliği ProRef'in başhakemi Howard Webb Taylor'ın emeklilik kararının açıklamasının ardından Taylor'ı İngiliz futbolunun yetiştirdiği en iyi ve en başarılı hakemlerden biri olarak nitelendirdiğinde eklemişler. Geçiyoruz. Independent gazetesine İngiltere'den. Eski Premier Lig hakemi Anthony Taylor emekliliğinin ardından skandallarla sarsılan Türk futbolunda iş buldu şeklinde Independent bir başlık atmış. Independent'ın zaten Türkiye'deki servisi de öyle. Onların başlıkları böyle kocaman bir cümle şeklinde olur her zaman. İngiliz Premier Ligi ve Dünya Kupası hakemi Anthony Taylor, Türkiye Futbol Federasyonu'nda elit hakemlik direktörü görevini üstlenerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı diye devam etmişler. Bu atama 47 yaşındaki hakemin 20 yıllık seçkin kariyerini sonlandırarak emekliliğini açıklamasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. Hakemlik kariyerinde 668 profesyonel yerel maç yönetti ve Euro 2020, Euro 2022 ve 2026 Dünya Kupaları da dahil olmak üzere büyük turnuvalarda görev yaptı. Bu arada Independent burada bir hata yapmış. Euro 2022 diye bir şey yok. O Dünya Kupası 2022'dir. Onu da ben düzelteyim. The Sun gazetesi, İngiltere deyince, gazete deyince zaten akla ilk gelen spor gazetelerinden biri. The Sun sadece spor ve magazin haberleriyle öne çıkıyor.
Premier Lig'den emekli olduktan birkaç gün sonra futbola cesur bir yeni işle döndü şeklinde bir başlık atmış The Sun gazetesi. Yeni görevi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından salı günü yapılan ve uzun vadeli bir anlaşmanın detaylarını içeren bir açıklamayla doğrulandı. 5 yıllık bir soruşturma ülkedeki 571 yetkiliden 371'inin bahis hesabı olduğunu, bunlardan 152'sinin aktif kumarbaz yazmış ama o biraz Türkçe çevirisinden dolayı, yani kumarbaz şekli kumar oynadığı şeklinde onu çevirmek daha doğrusu. Çünkü kumarbazlık başka bir boyut, onu söyleyeyim. %42'sinin binden fazla maçta bahis oynadığı ortaya çıktı. Bir yetkilinin ise inanılmaz bir şekilde 18.227 bahis oynadığı vakası tespit edildi şeklinde The Sun. The Sun'ın zaten haberleri şeydir, ansiklopedi gibidir. Yani bütün detay, bir küçücük bir haber vardır. Onunla ilgili 10 yıllık detayı aynı haberde yazarlar. Ayrı bir olayda ise 3. Lig'de bir hakem kalın bir kar tabakası nedeniyle sahanın oynanamaz durumda olduğu açıkça belli olmasına rağmen sahaya top bırakarak garip bir saha denetimi gerçekleştirmişti. Bunu da hatırlarsanız bizim 3. Lig'de bir hakem çok karlı bir günde, yani dize kadar kar olan bir günde sahaya çıkıp topla deneme yapmıştı ve top kara tabii ki gömüldü ve oynanamaz dendi. Hani bunu yapmanın gereği var mıydı diyerek de Türkiye'de de gündem oldu. Ama tabii ki futbol kuralları, kanunları diyeyim, hatta burada kanunları gereği orada deneme yapması gerekiyor ya. Yani hakem orada üzerindeki sorumluluğu atmış. Bakın, denemeyi de yaptım demişti. Ama İngilizler hala yazmaya devam ediyor. Ancak diyor Taylor diyor Türkiye'de bu değişkenlikten heyecan duyuyor diyerekten az evvel söylediğim Anthony Taylor'ın açıklamalarını okumuşlar. London Now gazetesi de Dünya Kupası hakemi Anthony Taylor Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev aldı başlığını atmış. Türkiye'de hakemlik son dönemde çalkantılı bir süreçten geçti. İşte TFF'deki süreç, soruşturmalar, skandallar ve ondan sonra da açıklamaları anlatmış, yorum katmamış. BBC, emekli Taylor Türkiye'de hakemliğin başına getirildi diyor. 47 yaşındaki adam bu görevi üstlenmekten de çok mutlu olduğunu söyledi diyerekten yazmışlar. Türkiye'deki işte 571 maç hakeminin 371'in bahis hesabı olduğu vesaire, bunları, aynı şeyleri yazmışlar benzer şekilde. Peki videonun başında söylemiştim, ufak bir duyuru. Ben de bu konuyla ilgili bir şey yazdım. Anthony Taylor Türk futboluna, yani Türk hakemliğine daha doğrusu ne katabilir? Bu yazımın tamamını kendi X hesabımda makale şeklinde yazdım. Tamamını orada okuyabilirsiniz ama benim bu soruya cevap aradığım kısmı da kendi yazımdan nacizane size okumak istiyorum. Bakalım ben neler yazmışım bu sefer. Taylor'ın kariyeri iddia edilenin aksine sadece iyi düdük çalmak üzerine kurulu değil. Premier Lig'de yıllarca en tartışmalı derbileri yönetmiş, UEFA ve FIFA finallerinde görev almış bir isim olarak asıl değeri bir maçı yönetme becerisinden çok bir sistemi yönetme deneyiminde yatıyor. İngiltere'de asıl hakemlik PGMOL, yani Türkçe böyle kısaltılması okunuyor. Çatısı altında, bunu açıklayayım, ne olduğunu açıklayayım. Profesyonel Game Match Official Limited, yani Profesyonel Maç Hakemleri Limited şirketi. Bu hakemleri denetleyen, kontrol eden sistem, o şirket. Video analiz ve geri bildirim mekanizmaları son derece kurumsallaşmış bir yapı üzerine oturuyor İngiltere'de. Hakemlik böyle. Taylor'ın buraya taşıyabileceği en kıymetli şey bireysel bir hakemi eğitmek değil, hakemlik camiasının nasıl hesap verdiğini yeniden inşa etmek olabilir. Türkiye'de tartışmaların büyük bir kısmı aslında kararların doğruluğundan çok kararların ardından gelen açıklama eksikliğinden besleniyor. Bir kart neden VAR'a gitmedi? Bu pozisyon neden yeniden izlenmedi? Bir hakem neden bir sonraki hafta yine görev aldı? Bu sorular çoğu zaman havada kalıyor. İngiliz sisteminin en güçlü yanı ise tam olarak burada. PGMOL'ün maç sonrası değerlendirme raporları, hakem atama kriterleri şeffaflı ve hataların kamuoyuna bazen soğuk da olsa açıklama alışkanlığı Türkiye'de neredeyse hiç yerleşmemiş bir kültür. Taylor'ın bunu MHK'ye taşıyabilirse tartışmaların dozu değişmese bile tartışmaların zemini değişir. Yani Taylor'ın katabileceği şeylerden biri.
Bu yazımın devamını da kendi X hesabımda, yani Oğuzhan Poyrazoğlu diye yazdığınız zaman X hesabının makaleler bölümünde zaten sayfada tweet olarak da var. Oradan da okuyabilirsiniz. Peki sizin bu konuda yorumunuz ne? Yorumunuzu mutlaka videoya yazın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.